Herkese günaydın arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Saat sabah 7.30. Ben herkesten önce kalktım. Dünya ile Mini'yi hazırladım. Onları tıraşa götüreceğim. O yüzden Buğra ile Talya uyuyor. Bu video ne videosu olacak? Bir hafta sonumuz nasıl geçiyor? Bu videoyu çekeceğiz size. O yüzden ben şimdi köpekleri alıp tıraşa gidiyorum. Daha sonra geleceğim. Buğra ile Talya baş başa kalacak. Umarım döndüğümde evi birbirine katmamış olurlar. Şöyle de göstereyim. Bakın Dünya ile Mini de beni bekliyor. Günaydın çocuklar. İkisini hazırladım. Tıraşa gidecek. Dünya birazcık rahatsız, o yüzden öksürüyor sürekli. Ve şimdi onlar tertemiz olacak. Eve geleceğiz. Evet, biz çıktık yola. Minik Hanım arkada, Dünya Bey önde. Orada çok güzel sahilde böyle küçük bir kafe var kumsalın üstünde. Ben de orada bir kahvaltı yapacağım. Size oraları da çekeceğim Dünya ile Mini'yi beklerken. Bu arada bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hı? Hazır böyle hafta sonu gelmişken bizi böyle takip edin. Biz sizin güzel yaptığınız yorumları okuyoruz ve çok daha motive oluyoruz. Çok daha hoşumuza gidiyor. Ayrıca da çok teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. Ben şimdi arabamı kullanacağım. Kamerayı kapatıyorum. Kahvaltı yerinde görüşürüz. Evet, Ceyda köpeklerle beraber gitti. Biz Talya ile baş başa kaldık. Action kamera bana kaldı. Zaten tam bir action modundayız şu anda. Sabah giyinmemiz, odadan çıkmamız falan bayağı bir macera doluydu. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım Talya'ya. Sonra birlikte havuza falan gireceğiz. Bir şeyler yapacağız. Ceyda bana domates, salatalık, biber falan yap dedi ama benim canım istemedi. Benim canım menemen çekti. Kızım da menemen yesin diye. Menemen yapacağım şimdi. Beraber yapacağız değil mi? Tamam, yardım et bana şimdi. Bekle dur. Ben bir kırayım yumurtaları, bana yardım et, tamam mı? Evet. Karıştırır mısın bunları şimdi? Okay. Al bakalım. Ne yiyecek? Talya yiyecek. Evet. Ne yiyecek baba? Evet, Talya yiyecek zaten onları. Ne baba? Karıştır yiyeceğim onları. Beraber yapıyoruz kızım yemeği. Farkında mısın sen de şu anda? Baba yapacak. Yapacak. Şeye bakıyorum, rendeye bakıyorum nerede diye. Domatesi rendeleyeceğim. Evde normal domates bulamadım. Ufak domateslerden var. Rendelemek biraz zor olacak ama bu arada asistanım Talya da hala yumurtayı karıştırıyor. Bol bol karıştırıyorum ki yumurta böyle yumuşak yumuşak olsun diye. Üstüme sıçradı. Üstüme sıçradı kızım. Mutfağı da mahvettik bu arada. Annem bize kızacak. Sen artık söylersin. Ben dağıttım anne dersin, tamam mı? Ben yaptım anne de, tamam mı? Kim dağıttı mutfağı? Aferin kızım sana. Şimdi Minik'le Dünya'yı bıraktım. Arabamı park ettim. Sahile geldim. Az önce Buğra aradı. Talya ile kahvaltı yapıyorlarmış. Yani hazırlıyorlarmış. Umarım eve döndüğünde mutfak darmadağın olmaz. Buranın sahilini göstereceğim. Pompano Beach diye geçiyor. Çok keyifli. İnsanlar yoga yapıyor. Denize giriyor. Bir sürü kafeler var. Bakın orada yoga yapıyorlar. Gidip rahatsız etmek istemiyorum. Benim dediğim kafede bu. Çok tatlı. Böyle önü deniz. Ne kadar güzel. Sessiz, sakin şu anda. Sabah daha 8.30 olduğu için çok fazla insan yok. Birazdan dolmaya başlar. Çünkü insanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Ben şimdi kahvaltımı yapacağım. Orada da sizle birazcık sohbet edeceğim. Şöyle palmiye ağaçlarını arkama alayım dedim. Size manzara olsun. Ben de soğuk kahvemi aldım. Domatesli, peynirli sandviçimi aldım. Buraya her geldiğimde, sabah çok erken geldiğim için köpekleri tıraşa getirdiğimden dolayı benim buradaki klasik kahvaltım oluyor. Evet, baş başa oturduk kızımla. O tavşanlı tabağında yiyor. Hadi bakalım Talya, beraber yemek yaptık. Çak. Baş başa yemek yaptık seninle. Okay. Hadi ye bak. Okey değil, tamam diyeceksin. Hadi bakalım, sevecek miyiz yaptığımız yemeği? Bu arada ekmek kızartma yapmışım. Talya yaptı zaten. Çok biber marka. Bu tatlı biber ama. Bir ye bak. Lütfen ye. No, acı. Acıysa bana kızarsın. Söz veriyorum, acı değil. Lütfen. No. Hadi bir tadına bak. Çok az ısır. Lütfen. Şu ucundan küçücük bir ısır. Bak. Yummy. Ya al yat ağzına şimdi. Acı mı? Değil. Acı değil. Değil. Al ye şimdi hepsini bakayım. Denemeden göremezsin. Gördün mü? Denedim. Çak. Teşekkür ederim kızım. Thank you daddy. Teşekkür et kızım. Thank you değil. Kahvemi aldım. Birazcık yürüyüş yapacağım. Size de burayı göstereceğim. Tabii çok kalabalık olmadığı için şu an çok utanmıyorum yani. Yine de utanıyorum elimde böyle kamerayla ama her yer yeşillik arkadaşlar. Her yer ağaç. Florida'da
aşırı derecede yeşillik, ağaç görebilirsiniz, parklar. Bunlara çok önem veriyorlar. Zaten de görüyorsunuz yürüdüğüm alanda. Böyle deniz kenarlarında çok güzel böyle restoranlar oluyor. Denize karşı hem yemek yiyorsunuz, müzik dinliyorsunuz. Böyle restoranlarda gelip yemek yiyip tekrar denize dönebilirsiniz. Aslında sabah erken saatlerde denize girmek bence çok daha güzel. Bir de akşam üzeri böyle öğlen saatlerinde denize girmeyi çok sevmiyorum. Ama sabah böyle o sabahın sakinliğiyle denize girmek bence çok güzel bir hissiyat. Evet, köpek balığı var. Yani dikkat ediyoruz yüzerken. Zaten çok açılamıyoruz. İstanbul'daki denizlerimiz gibi. Türkiye'deki denizlerimiz gerçekten candır. Yani yüzenler var, sörf yapanlar var korkmadan. Ama sonuçta dikkatli olmalıyız. Her an köpek balığı gelebiliyor. Biz böyle kenarlarda takılıyoruz. Çok fazla boyumuzu geçmiyoruz. Vallahi mis gibi geldi. Hem yürüyüş, hem böyle temiz hava. Dünya ile Mini'yi bekliyorum. Tıraşlarının bitmesini. Onlar bitince gidip onları alacağım. Eve gideceğim. Genelde Florida'da hep böyle tatil modundaymışsınız gibi hissediyorsunuz. O yüzden sanki hep böyle tatil modundaymışım gibi geliyor bana. İş hayatımız, günlük şeylerimiz devam ediyor ama hep yaz olduğu için burası 7-24. Sanki böyle bir tatil kasabasındaymışsınız. Sanki hiç işiniz yokmuş gibi hissediyorsunuz zaman zaman. İnsanlar mutlu burada. Beni o çok mutlu ediyor. Güler yüzle karşılıyor. Bir kere her gün güneşe uyanıyorsunuz. O çok güzel bir şey. Böyle bana çok enerji veren bir şey o. Ben böyle kapalı, bulutlu havaları hiç sevmem. Ben hiç böyle yağmur yağsın da ben o yağmuru izleyeyim insanlardan değilim. Ben böyle enerji verecek, güneş olacak benim için. Aslında yani ilkbahar ve sonbahar insanıyım. Bir beyefendi resim yapıyor. Çok keyifli. Ya merhaba, nasılsın? Günaydın. Kocamansın, çok güzelsin. Yanımda bir şey yok olsa verirdim. Ben iguanalara bayılıyorum. İstanbul'da yaşarken benim de evde iguanam vardı. Gerçekten. Evde geziyordu böyle perdelerde her yerde. Çok seviyorum böyle bu tip hayvanları. Burada da zaten sürekli sokaklarda görüyorsunuz, bahçelerde. Bu gördüğümüz biraz büyük olanı. Ben seviyorum ya. Gerçekten böyle kocaman bir çiftliğim olsun. İçinde bir sürü envai çeşit hayvanlarım olsun. Vallahi bir ömür yaşarım öyle. Çok seviyorum. Talya da çok şükür benim gibi oldu. Hiçbir şekilde hiçbir hayvandan korkmuyor. Her gördüğü hayvanı seviyor. Bazen kuşlar görüyor. Anne yazık, annesi gitmiş bekliyor falan yapıyor böyle. O yüzden çok mutluyum. Şurada çimende oturacağım biraz. Bahçede balıklarımız var. Balıkları beslemeye çıktık şimdi Talya'yla. Talya'cığım gelir misin? Talya iguanaları kovalamaya gitti bu arada. Talya gelir misin lütfen? Tamam hadi gel. Gel. Tamam sağ ol, teşekkür ederim kovduğun için. Gel balıkları besleyelim. Gel biraz oturalım, kitap okuyalım. Gel. Bu ne? Bunny. Ne renk? Black. Beyaz. White. Beyaz. Bu ne? Teacher. Sencu mu? Evet. Talya'nın arkadaşı var, her gün camımıza geliyor. Sincap. Beraber kahvaltı ediyorlar. Sencu koydu ismini. Ceyda'yı aratmak istemiyorum. Ceyda da sürekli bize böyle işte farklı meyvelerden içecekler yapıyor evde. O yüzden ben de kavun kestim. Kavunlu bir smoothie yapacağım Talya'ya. Beraber içeceğiz. Ev zaten battı. Ceyda'ya çok güzel bir sürpriz bekliyor eve geldiği zaman. Ne kadar zormuş bu kavunun içini temizlemek. Bugünü bir sakatlık çıkmadan atlatırsak çok mutlu olacağım. Evdeki hiçbir şeyin yerini bilmiyorum. Şu makineyi bulabilmek için bir saattir arıyorum. Hatta el blenderında yapacaktım. O yüzden her şeyi böyle kavunları kaseye koydum. Büyük bir kaseye. El blenderında geçirecektim. Ama buldum. Hazırız. Bu arada ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Ceyda'dan gördüğüm kadarıyla sadece. Kızım mutlu olsun diye. Ne oldu? Talya'nın bardağı. Tadına bakayım. Mis gibi olmuş. Bu da benim. Ama gerçekten çok sıcak. Yani genelde herkes soruyor. İşte biz Haziran, Temmuz ya da Ağustos ayında gelmek istiyoruz. Nasıl orası diye. Yani ben aslında çok tercih etmiyorum. Gerçekten inanılmaz sıcak olduğu için gündüzleri sokakta yürümek böyle bir çile haline geliyor sıcaktan dolayı. Sürekli de böyle güzel bir yerde de sürekli böyle AVM'lerin içinde de
dolanmak bence çok da güzel değil. Çünkü her yer klimalı. Restoranların hepsi buz gibi. Ama tabii böyle bir yerde yaz ayında değil de daha Ekim'den sonra gelinmesini tercih ediyorum buraya. Eylül ayında şöyle önermiyorum. Eylül ayı genelde Florida'da fırtına ayı oluyor. Bu hurricane dediğimiz. Tabii her sene geliyor, gelmiyor. Bir sürü şeyler oluyor ama Eylül ayı da fırtına ayı. Bir de yazın çok yağmur yağıyor burada. Sürekli hava sürekli değişiyor. Güneşli görüyorsunuz ama bir 10 dakika sonra şakır şakır yağmur yağabilir. Sonra 15 dakika sonra tekrardan güneş açabilir. Beni tek rahatsız eden yaz aylarında burayı çok sıcak olması. Evet, benimkileri tıraştan aldım, minik heyecanlı. Hey minik, Dünya çok yakışıklı olmuşsun. Tabii şimdi çok heyecanlandılar. Çok güzelsiniz. Hadi artık eve gidelim. Hı? Evet, ben çocukları aldım. Şimdi eve gidiyorum. Evin halini merak ediyorum. Burayla Talya ne yaptı? Ve şimdi gidip Talya'yı hazırlamam gerekecek. Duru'nun doğum günü için. Daha sonra Duru'nun doğum gününe gideceğiz. Şimdi gidelim. Biraz evde dinleneceğim. Ondan sonra Talya Hanım'ı hazırlayacağım. Bu hafta sonumuz bu şekilde geçiyor. Neyse arkadaşlar, ben şimdi araba kullanacağım. Araba kullanırken video çekmeyeceğim. Evde görüşürüz. Benzin ışığım yandı. Benzin almaya geldim şimdi. Burada benzini kendiniz alıyorsunuz. Sonra alacağınızı çekiyorsunuz. Seçiyorsunuz. Koyup alıp İşte kredi kartınızı takıyorsunuz. İşte hangi benzini alacağınızı seçip dolduruyorsunuz. Bu arada işte kredi kartınızı soktuğunuzda istediğiniz zaman benzin pompasını durdurduğunuzda o kadarlık benzin almış oluyorsunuz. Fulllemek istiyorsanız da zaten dolduruyorsunuz. Fullleyince kendi kendine kapanmış oluyor. Şimdi benzinimi de aldım. Yani alıyorum. Ondan sonra eve devam edeceğim. Kendimi çekmiyorum. Geldim, mutfağa girdim ve mutfağın hali arkadaşlar. Yani zaten bekliyordum. Neyse, ben bunları toparlayayım. Ceyda geldi bulaşıklarla baş başa kaldı. Ya. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi de böyle kutular sipariş vermiştim eve. Kurabiyeleri falan böyle koyup saklayacağım. Hem de bayatlamıyor. Daha uzun süre kalıyor. Yani bunu hafta sonu yapmak zorunda mıyız? Sonuçta sürekli ev işi yapıyorum. Bu da şu anda ev işlerinden bir tanesi. Geçen hafta denediğimiz pirinç krakerler. Ama kahvaltı saati bitti Sencu. Talya bak kim geldi? Bak Sencu geldi. İyi kardeşim derin. Ver şimdi koyalım. Şimdi fıstığını bekliyor. Burada da Ceyda'nın organik tarım ürünlerini görebilirsiniz. Organik tarım saksılarını görebilirsiniz. Marketten alacağız. Biz Sencu'ya özel sürekli yer fıstığı alıyoruz marketten. Ama şimdi kalmadığı için ceviz vereceğim. Size söyledim, ev hayvanat bahçesi gibi. Bunny kuş. Gel. Bu arada Bunny günün çok büyük saati serbest salonda geziyor. Köpeklerle de çok yakın arkadaş. Akşamları burada yatıyor. İstemiyor musunuz? Ama gündüz evin içinde komple geziyor. Ceyda zaten Instagram'da paylaşıyor, görürsünüz. Karnı tok herhalde. İyi kahvaltı etti, ben verdim. Ama şimdi yer. Hafta sonları evde hiç rahat yok çünkü Ceyda temizlik hastası olduğu için günde 2 kere falan elektrik süpürgesi çalışıyor. Ceyda'cığım, şart mıydı video çekeceğimiz gün süpürge yapmak? Ben her gün süpürüyorum evi 3 kere. Tamam ama bugün böyle hafta sonumuzu gösteriyoruz. Ama ben yokken burada bir sürü bir şeyler yemişsiniz, yerlere dökmüşsünüz. Kızın yedi. Koltukların üstünden falan onları sirkeledim yere, o yüzden süpürüyorum. Talya'ya dedim ki anne mutfağı kim dağıttı diye sorarsa Talya dağıttı diyeceksin dedim. Şimdi bir soralım. Talya, mutfağı kim dağıttı? Gerçekten mi? Sen mi, baba mı? Teşekkürler doğruyu söylediğin için kızım. Aferin, doğruyu söylesin de benimle işbirliği yapmasına gerek yok. Evet, hadi süpür bakalım. Ceyda yine bir temizlik seansında. Hayırdır Ceyda'cığım bu sefer? Hayırdır Ceyda diyor, duydum. Öyle mi? Duymadım yok. Sen dedin ya, seni tekrardan. Ne yapıyor kızım annen? Hayırdır hayatım? Hayatım, çocuğun çamaşırları yıkandı. Evet. Onları da toparlamam gerekiyor. Onları toparlıyorum şimdi, çoraplarını filan. Müthiş bir cumartesi YouTube videosuyla. Sen tabii işte olduğun için gündüz görmüyorsun. Benim genelde hafta içi gündüz bu şekilde. Yani o yüzden toparlanıyorum. Bir an önce toparlıyorum ki üst üste iş birikmesin. Talya annene yardım et kızım. Sonra da Talya'yı hazırlayıp zaten Duru'nun doğum gününe gideceğiz. Bugün bu şekilde geçiyor. Yarın ne yapacağız? Hava da çok kötü. Yarın inşallah tekneye gidebiliriz. Talya, tekneye gitmek istiyor musun? No, dur. Hayır, yarın.
Ne oldu? Yani şimdi muhtemelen odayı çektiğin için yatağı soracaklar. Normalde Talya'ya biz ilk doğduğunda beşiği vardı. Sonra zaten belli bir yaştan sonra ona çift kişilik yatak alacaktık. Ben de dedim ki boş yere şu anda gidip de yatak almaya gerek yok. Normalde bu oyun bölümü. Normalde oyun oynatıyorsunuz bunu çocuklarda. Ben dedim ki bir dakika gece uyurken de yuvarlanıp düşmesin. Oyun şeyinin içine yatak aldık. Böyle koyduk. Talya şimdi bunda uyuyor. O yüzden hani hem güvenli oluyor hem gece uyurken de düşmüyor. Hem de ileride bir tane daha yatak almaya gerek kalmayacak. Ona çift kişilik bir baza alacağız. Şimdilik bununla idare ediyoruz. Bunları da İstanbul'dan taşıdım. Tek tek getirdim. Çok güzeller ama. Evet çok seviyor. Bunları da İstanbul'dan getirdim. Böyle Talya'ya küçük bir çocuk oda hazırladım. Geliyorum. Biz 2,5 ay önce bizi bıraktık. O yüzden sürekli bu şekilde oluyoruz. Ne yapmak istiyorsun hamurlarla şimdi sen? Keseceğiz. Keseceğiz. Başka? Başka. Onu da ben çıkartayım bunu. Al bakalım şu kalıplı araba yap istiyorsan bir tane. Şiddet mi uyguluyorsun kızım hamurlara? Birazcık önce aç, böyle bir yuvarlak yapsaydın şöyle bir. Şöyle bir yuvarlak yap, böyle bir yoğur onu şöyle güzel. Ondan sonra arabayı. Şimdi arabayı bak. Şimdi bir dene bakalım olacak mı? Evet. Yunus yapmak istiyor musun? Küçük bir Yunus. Dur o zaman böyle yapalım tekrar. Bozalım arabayı. İçinde Yunus. Bak burada. Bak. Nasıl yüzüyor Yunuslar? O Talya öyle yüzüyor. Yunus nasıl yüzüyor? Yunus balıkçık. Yunus balıkçık. Talya oynasın diye oturduk ama Talya her şeyi bana yaptırıyor. Filler yaptık, balinalar yaptık, horozlar yaptık. Kızım niye sen yapmıyorsun da ben yapıyorum bunları acaba? Ha? Bunlar kimin oyunları? Tayyip. O zaman niye babaya yaptırıyoruz? Madem Talya'nınsa. Al. Talya mantı yapıyormuş. Burada da getirdi, ocağına koydu. Pişiyor değil mi şu anda mantı kızım? Hadi oldu galiba. Koy tabağa getir, oldu galiba mantın. Baba yesin. Okay. Tamam. Hadi bakayım getir baba yesin mantıyı. Evet. Teşekkür ederim kızım. Nasıl yiyeceğim ben bunu? Çatal yok mu? Çatalsız mı yiyeceğim? Elimle mi yiyeceğim mantıyı? Oradan bir çatal alayım bakayım. Teşekkür ederim. Bakayım güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş kızım. Eline sağlık. Kapat. Ağzımı kapatarak mı yiyeyim? Tamam sen de ye. Adam oldu da bir de uyarıyor ağzını kapatarak ye diye. Bir de işin komiği, tabii şu an okulda İngilizce duyduğu için bazen bir şey söylüyoruz. Hayır baba öyle değil deyip doğrusunu söylüyor. Yani daha bu yaşta bizi düzeltmeye başladı. Büyüyünce ne olacak bilmiyorum. Şimdiden İngilizcemizi düzeltiyor küçük hanım. Bir de şimdi bana ağzını kapatarak ye diyor. Ağzını kapatarak bir ye bakayım göreyim. Nam. Nam. Ağzı kapatak. Tamam pardon kızım. Sürme ağzına ama onu. Evet evden çıkmayı başardık. Şimdi Duru'nun doğum gününe gidiyoruz. Talya Hanım giyindi. Çiçekli tokalarını taktı, gözlüğünü taktı. Havuza girecektik kızımla sabah. Fakat tam böyle giyinmeye yeltendik ki telefona bir uyarı geldi. Çok sıcak ve güneşe çıkmayın diye. Buranın meteorolojisinden Evet. konuşamadım. Dolayısıyla biz de vazgeçtik. Şimdi saat geçti, artık saat 4'e geliyor. O yüzden şimdi çıktık gidiyoruz. Doğum gününün de büyük bir kısmı büyük ihtimalle içeride olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bugün ekstra bir sıcak var. Güneş de çok sert bir şekilde geliyor. Evet biz Duru'nun doğum gününe geldik. Herkesten önce geldik bir 10-15 dakika önce ki hani hem çekelim hem de daha sonra insanlara rahatsızlık vermeyelim diye. Vallahi yine sevgili arkadaşım Aycan yine döktürmüş. Kendisi böyle pembe renkleri çok sever, lila renkleri. Çok da zarif bir şekilde hazırlamış. Değil mi Talya? Geldik Duru'ya. Talya'nın saçlarını göstereyim saçlarını. Böyle kendi çiçekler takmak istedi. Ben de bunları takıyordum ortaokul lise zamanımda. Buldum bunlardan arıyordum buldum ve Talya'nın saçına da taktım. Ceyda şurada zıplasana. Yok zıplamayayım çocukların şeyini patlatmayayım Niye çekiyoruz? eğlencesini. Talya zıplamak ister belki. Talya da uykudan yeni uyandı bu arada. Ya bu arada bir dakika sorduğunuz gözlüğüm bu sürekli gözümde ama şöyle göstereceğim. Şurası galiba kodu oluyor.
Okunmuyor ki, bir dakika. Yazarız yorumlara Ceyda. Aynen, klasik gözlüğüm işte. Ne kadar fazla sormuşlar ama bu gözlüğü. Ya evet, aslında yani çocuklu olunca bu tip gözlükler hayat kurtarıyor. Düşüp çizildiği zaman bir şey olmuyor. O yüzden. Ve çocuk doğum günlerinin zavallıları babalar. Happy birthday Duru Kuş. Serkan'cığım el sallamak ister misin? Merhaba. O zaman öpüyoruz arkadaşlar. Çünkü geri kalan videoyu çekmeyeceğiz. Çocuklar burada eğlenecek. Rahatsızlık vermek istemiyoruz. Başka çocuklar da olacağı için çekmek de istemiyoruz. Pardon. Daha sonra görüşürüz. Buğra bizi bugün böyle tekneye getirdi. Ben gitmeyelim dedim. Çünkü hava çok kötü. Bulutlar kapattı. Şu anda da görüyorsunuz zaten. Yağmur da başlıyor ama gitmek istedi. Şu an Talya ile beraber gidiyoruz. Fırtına çıktı Buğra. Ama burası flörü da bir anda açabilir. Açabilir dediği hava şu anda ama doğru söylüyor. Bazen böyle oluyor. 10 dakika sonra güneş açıyor, hiçbir şey kalmıyor ama şimdi gidiyoruz. Neyse ki ıslanmayacağız. Ve şu an yağmur bastırıyor, hızlı bir şekilde gidiyoruz. Yağmur başladı. Koşun. Tekneye gelmek istedim çünkü hava çok böyle güzeldi. Yağmur yağma ihtimali vardı ama bu kadar yağacağını tahmin etmiyordum. Bakar mısınız dışarıya? Yan tekne de içeride kalmış bu arada. Beni dinlemedin. Sana hava kötü dedi. Dışarısı felaket durumda. Evet, biraz daha ama günlük güneşlik olacak. Günümüze devam edeceğiz. Yani bana göre gayet güzel, keyifli bir pazar günü. Yağmur da yağsa ailecek beraberiz. Ne fark edecek yani? Daha güneş mi lazım? Yok. Güneş yanımızda. Aynen, güneş yanımızda, doğru söylüyorsun. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Gayet keyifli. Yağmur da yağsa romantik yapıyoruz işte çocuğumuzla beraber. Hava şu anda günlük güneşlik oldu. Gösterebilir miyim bilmiyorum ama yan tekneden göremiyorsunuz ama o yüzden biz de şimdi denize çıkacağız. Talya'yı yüzdüreceğiz. Üzülmüştük yani. Güzel bir pazar videosu düşünmüştük ama hava kapatınca acaba çekemez miyiz diye düşündük. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii sizin setlerde falan bir hava muhalefeti falan olunca ertesi gün falan çekiyorsunuz ama gerçek hayatta bu iş olmuyor. Tabii ya da o anda başka bir sahneyi çekiyoruz. Çekebildiğimiz sahneleri ama dış mekanda eğer çok yağmur yağıyorsa bekliyoruz yağmurun geçmesini. Eğer geçmeyecek bir durum olursa da iptal ediliyor. YouTube'da ne oluyor? İstediğin zaman çekiyorsun. Evet, şimdi halatlarımızı alacağız. Küçük Miçon bana yardım edecek. Büyük Miçon bana yardım edecek. Efendim? Denizin durumuna göre ya dışarıda sizi bir restorana götüreceğiz. Orada beraber yemek yiyeceğiz. Ya da her zaman gittiğimiz adada denize gireceğiz. Talya'yı yüzdüreceğiz. Denizin durumuna göre çıktığımızda karar vereceğiz. Talya. Kumlar çekilmiş geldikten dolayı şu anda denizin ortasında yürüyorlar gördüğünüz gibi. Biz de restorana gidiyoruz. Güzel bir restoran var burada. Orada yemek yiyip buraya gelip yüzeceğiz. Birazcık şey var. Bu tarafa çarpacağız. Çarpacağız direkt. Daracık bir kanalda kullanıyoruz. Aferin kızım. Çok fazla oynama. Ha? Çok fazla oynama. Birazcık böyle. Ha. Kaptan Talya mısın Kaptan Talya diyor. Kimsin sen? Talya kaptan. Peki. Bu yaşlarda öğren ki ileride baban arkada otursun, keyfini çıkarsın, tekneyi sen kullan. Çok güzel bir restorana yemeğe geldik. Şimdi yanaştık. Tekneyi bağladık. Ceyda Talya ile içeri gitti. Burası restoranın barı. Şimdi ben de onların yanına gidiyorum. Babalar günü olduğu için bugün herkes çok şık. Biz de böyle mayolarla geldik, terliklerle geldik. Boyayalım mı böyle? Çok da güzel bir masaya oturduk. Annesi boya mı yapıyorsunuz? Evet. Evet, restoranı anlatmak ister misin? Burada yediğin sushi'den bahsetmek ister misin? Burada biz Buray'la sürekli sushi yiyoruz. Çünkü gerçekten sushi çok güzel. İlk defa da Talya'yı getiriyoruz buraya. Aslında biz de burayı yeni keşfettik. 4. gelişimiz. Ama bunun aynısına gidiyorduk. Ben isim tutamıyorum Hayır, işte. sushi yediğimiz yeri hatırla. Bu sushi yiyorduk ya Palm Beach Adası'nda. Evet pardon, oraya gidiyoruz Evet, bu ama restoran. bu restorana biz yeni keşfettik ve 4. gelişimiz yani buraya. Seviyorum. Şimdi bugün de Talya'yı getirdik, hafta sonumuz. Eğleniyoruz, boya yapıyoruz. Burada her restoranda çocuklara mutlaka böyle pastel boyalar veriyorlar. Boyaması ve aktivite yapması için kağıt da veriyorlar. İşte ne kadar oyalayabilirseniz o kadar kârdır diyoruz restoranlarda. Ne yiyeceksin Talya? Biber. Biber mi? Evet. Dün Menemen'de biber yedi. Sen yoktun video çekerken biz.
biber yemem deyip şimdi bugün de biber diyor. Talya kuşun yemeği geldi. Somon yiyecek ve sebze yiyecek. Değil mi minik kuş? Mini kuş. Talya. Bu benim hayatımda en sevdiğim sushi. Bütün dünyada. İçinde yengeç eti var. Üstünde hafif acısı var gördüğünüz gibi. Şu böyle tereyağlı soya soslu bir sos ortadaki. En sevdiğim. Biraz ağır bir sushi ama çok lezzetli. Bunu da çok seviyoruz. Bu da Ceyda'nın sevdiği karidesli. Karides tempura, avokado, spicy acılı mayonez. Ama bu gerçekten efsane. Talya Hanım da somonunu yiyor. Talya güzel mi somon? No. Somon güzel mi? Acı. Acı mı? Yiyorsun löpür löpür. Annesi. Efendim. Sen niye yediriyorsun? Yo, bir yandan da ben de yediriyorum arada. Çünkü kaytarmaya çalışıyor. O yüzden somonunu bitirmesini istiyorum. Evet, hadi bakalım yiyelim. Elini korkak alıştırma. Dök. Burak'ın en sevdiği tatlı. Evet, ben dondurmasız, yani bir tek tatlı deseler hayat boyu bir tek tatlı yiyeceksin, o da herhalde dondurma olurdu. Kızım da öyle galiba. Ben hiç. Bu arada arada dondurma böyle yediriyoruz. Çok nadir bir şekilde dışarıda. Sonuçta elbet bir şekilde arkadaşlarından görüyor, yiyecek. O yüzden arada veriyoruz. Evet, tekneyi yıkadım. Kanter içinde kaldım, görüyorsunuzdur. Tabii su falan da sıçradı üstüme, bayağı bir ıslandım. Ceyda ile Talya'yı marinaya gönderdim. Onlar da şu an karşımda yerde oturmuşlar. Neyle oynuyorlar anlamadım. Yerde taşlarla bir şeyler yapıyorlar. Hayırdır? Hayırdır? Seni bekliyoruz. Niye yerde? Oynuyoruz. Restoran gitseydiniz. Burada çok güzel bir restoran var. Çok kalabalık bir event var o yüzden. Bir de burası hani takılmayı seviyor o yüzden burada oynuyoruz. Tamam ama sıcak, gidelim mi? Polisin motorları herhalde bir buluşma yaptılar burada. Denize girecektik ama çok rüzgar vardı. Talya belki hastalanır diye evde havuza gireceğiz diye söz verdik. Bir de birbirimize bakalım mı aşağıda? Daya bayna. Tamam, dön bakayım nasıl dönüyor balina. Daya bayna. Tamam. Öp bakayım beni bir. Böyle. Kapanışı Talya'nın odasında yapıyorum. Hafta sonunu bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Elimizden geldiği kadar size bir hafta sonumuzu nasıl geçirdiğimizi göstermek istedik. Bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Kalpler gönderin. Yine kapanış, yine beceremiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.